Evet, öncelikle Vedat Bey'in şahsında Öntürk Akademisi mensuplarına teşekkür ediyorum. Bizi buraya davet ettikleri için. Ayrıca kıymetli vakitlerini bizleri dinlemek için ayırdığı için sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, Öntürk Akademisi'nin çalışmalarını iyisi kötüsü ben sosyal medya kullanmıyorum. Tehlikelerin farkındayım geçmişten yana. Hoca hanım o tehlikeleri bizzat yaşamış. Ama onun dışında kapalı kendi içindeki WhatsApp gruplarından da takip edebiliyorum. Şimdi Türk adı tarihe siyasal anlamda 3 defa çıktı. İşte bunun üçüncüsü Mustafa Kemal Türk adını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ad olarak koydu. İkincisi, sondan geriye doğru gidersek Türkistan'da tarihçilerin Göktürkler olarak ifade ettiği ama bizim Türk Hakanlığı veya Türk Kağanlığı, çünkü kitabelerde isim çok açıktır, Türk veya Türk şeklinde geçer. O dönemde siyasi ad ve aynı zamanda bir millet adı olarak ortaya çıktı. Bunun dışında da özellikle Türk Akademisi'nin çaba sarf ettiği daha derinlerde olan Türk adlarına da rastlayabiliyoruz. Bunlar işte Grek kaynaklarında geçen Trak, Targita, Tırkya, Hint kaynaklarındaki Turka, Turuşka gibi, yani pek çok kaynakta bu isimleri görebiliyoruz. Mesela Etrüsklerin Türk olduğu konusunda yapılan çalışmalar var. Mısır kayıtlarında geçen Turuşka ve Turklarla ilgili bunların Türk olduklarını elbette ki kabul edebiliriz, söyleyebiliriz. Yani dolayısıyla tarihin çok derinliklerinde biz Türkleri görebiliyoruz ve Türk kültürü, yani bu Türk isminin dışında da Türk kültür dairesi içerisinde yaşamış olan pek çok yine siyasi devleti ve toplumu görebiliyoruz ve bunlarla ilgili zaten Öntürk Akademisi'nin tarih boyunca bir takım çalışmaları da var. İşte Sümerlerin Türklüğü, özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih anlayışı içerisinde Anadolu uygarlıklarının menşeine dair araştırmalar yapılması için Türk Tarih Kurumu'nu kurması. Maalesef yani o kurumlara karşı da biz darbe yaptık. Yani 12 Eylül darbesi sadece yani Türk milletine karşı veya Türklerin geleceğine karşı yapılmış bir darbe değil. İşte bu Türk Tarih Kurumu'nu da özel bir kurum olmaktan çıkardı. Bir şekilde başka bir ad ve yapılandırma ile yani hükümetlerin emrine bıraktı. Yani şu anda yapılanlara baktığımızda, yani tarih araştırmalarının boyutuna da baktığımızda bunu açık bir şekilde görebiliyoruz ki Mustafa Kemal'in temel amaçları içerisinde işte burada görülen, ister İslam öncesi kabul edelim, ister onun daha öncesinde Öntürkler olarak adlandırdığımız Türklerle ilgili araştırmalar yapmaktır. Şimdi 2 defa Türk adı tarih sahnesinden çekildi. Yani birisi o daha önceki Öntürkler olarak kabul ettiğimiz Türk ismi. Ama ikinci defa da işte bizim tarihçilerin Göktürk olarak ifade ettiği veya bizim Türk Hakanlığı olarak bildiğimiz Orhun yazıtlarında çok açık bir şekilde ifade edilen, ki şunu da söyleyebilirim. Mesela milletlerin bir kısmının işte komşuları tarafından adlandırılıyor. Bir kısmı coğrafyadan millet ismi ortaya çıkıyor. Ama bizim adımıza baktığımızda, yani Orhun yazıtlarındaki, kitabelerdeki ada baktığımızda biz bunu tamamen kendimiz almışız bu adı. Hatta yani Kaşgarlı Mahmut öyle diyor, bu adı diyor Türklere Tanrı verdi diyor.
Yani dolayısıyla bu ad ölmez. Bir defa yani Türk adı her ne kadar 2 defa siyasi manada unutulmuş, hatta şimdi 3. defa hocamın da üzerinde durdu, unutulmak isteniliyor. Yani onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adı değiştirilmek isteniliyor. Yani işte bunları hep gördük. Yani anayasadan Türk adının çıkarılması ile ilgili çalışmalar yapıldı. Geçmişte belki bir anayasa yapılabilseydi orada ne bileyim Anadolu Federasyonu mu olacaktık, ne olacaktık? Yani zaman zaman böyle tehlikelerle de karşı karşıyayız. Hocam bunlar üzerinde zaten ziyadesiyle durdu. Türklüğe karşı 3. dönemde de bir mücadelenin olduğu bence de çok açıktır. Evet, yazıtlarda Türk adı Türk Bilge Kağanı adında görüldüğü üzere bir şahısla kullanılıp aynı zamanda tekil bir ifade de ediyor. Ama Türk bodunu, yani bodun işte millet karşılığı olarak kullanılıyor. Bizim zaten aradığımız ifade de budur. Türk bodunu şeklinde de çokluk ve bir millet adı olarak kullanıldığını görüyoruz. Yine kitabelerde pek çok yerde Türk kelimesinin geçtiği görülüyor. Türk İş Kağanı Türk'ün milleti miydi diyor. Yani burada bir milletten bahsediyoruz. Sadece bir kavimden, bir topluluktan bahsetmiyoruz. Basmı Idık Kut soyundan olan kavim idi. 9 Oğuz benim milletim idi. Ayrıca 30 Tatar. Yani bakın o dönemde de Göktürkler çağında, hatta Hunlar çağındaki haritaya da baktığımızda birçok Türk kavminden bahsedebiliyoruz. Ama bu Türk kavramı bunların hepsinin çok üzerinde, fevkinde bir kavram. İşte burada olduğu gibi 30 Tatar'da 9 Oğuz beyleri milleti ve Türk Oğuz beyleri diye söylüyor. Yani Oğuz kavminin de Türk milletinin içerisinde olduğunu ve bunların beylikleri içerisinde olduğunu görüyoruz. Ki burada haritada bizim Göktürk Devleti olarak işte ifade ettiğimiz veya Türk Devleti olarak onun dönemindeki çeşitli kavimleri ve bulundukları bölgeleri ve bunların siyasi coğrafyasını da açık bir şekilde görebiliyoruz ki işte bundan sonraki seyir, yani burada bir devlet adıydı, bir kavim adından ziyade bir millet adıydı ve daha sonra nasıl oldu da Anadolu'ya doğru, Ön Asya'ya doğru veya bugünkü Türk coğrafyasına doğru yayıldı. Bu göçler vasıtasıyla oldu. Ama bu göçler vasıtasıyla gelen kavimlere baktığımızda bunlar işte kendilerini kendi kavim adlarıyla adlandırdılar. Özellikle Ön Asya'ya ve Anadolu'ya gelenlerin daha ziyade biz Oğuz boyları, yani 24 Oğuz boyu olduğunu görüyoruz. Bunun 24 Oğuz boyunun haricinde olan topluluklar da var ama şimdi tabii Göktürklerin kendi yazıtlarında Türk ifadesini gördük. Bu göçlerle yayılmadan önce mesela Çince'de de Türk adının çok açık bir şekilde ifade edildiğini görüyoruz ki hatta bu bizim yazıtlardan aşağı yukarı 300 sene evvel Çin kaynakları Türklerden bahsediyorlar. Eski Çince'de R sesi yok mesela. R sesi olmadığı için o dönemdeki Çin yıllıklarına, Çin kayıtlarına Tukyular olarak geçiyor. Bu aşağıda Tucühe olarak yazılmış olan yere zaten R harfini kendiniz koyarsanız burada bahsedilen, yani Çinlerin kuzeyindeki topluluğun veya milletin Türkler olduğu açık bir şekilde görülüyor. Aynı şekilde yine Türk Hakanlığı döneminde ilişkiler içerisinde, siyasal ilişkiler içerisinde olduğu başka devletler, başka topluluklar var. İşte Arapların yavaş yavaş Asya'ya doğru açıldıkları dönemde, yani Müslüman Araplar döneminde Arap kaynaklarında da bizim ismimiz geçiyor. Etra deniliyor ve Türk lafzının çoğuludur. Yani efal vezniyle, biraz eski yazı bilenler daha kolay anlayacaklardır. Efal vezniyle çoğul yapılmış, çok açık bir şekilde Türklerdir. Bizanslarla temaslarımız var bizim Türk Hakanlığı döneminde. Orada Bizans kaynaklarında da bizim ismimiz geçiyor. Türki şeklinde bunu adlandırıyor. İşte o göçler vasıtasıyla gelenler kimlerdi? İşte bu Türkler. Peki şimdi
bizim Ön Asya'ya doğru geldiğimizde burada kimler var? Zaman zaman da şöyle deniliyor, işte biliyorsunuz biz Ön Asya'ya geldik, burada başka halklar vardı. İşte onlarla kaynaştık, karıştık, başka bir gen olduk veya başka bir işte millet olduk gibi bir anlayış var. Biz buna da katılmıyoruz yani. Biz evet bu topraklara geldiğimizde bu topraklarda inkar etmiyoruz. Ermeniler vardı, Rumlar vardı. Yani Roma'dan kalan, Yunanlılar değil bakın. Rumlar vardı. Roma'nın halkı olarak tanımladık biz ona. Türkler Anadolu'ya geldiklerinde Sivas bölgesine Rum diyarı dediler yani. Daha sonra Rumeli'ye geçtiklerinde de oraya Rumeli dediler mesela. Bundan başka kimler vardı? Bakın işte Süryaniler var idi. Peki biz yani da 1915'e kadar biliyorsunuz Ermenilerle bu ülkede hep beraber yaşadık. 15'te onlardan kaynaklanan, hadi bizden de kaynaklandığını ifade edelim. Netice itibariyle şunlar oldu, bunlar oldu, tehcir yaşandı. 1923'te anlaşmayla mübadele oldu, Rumlar gitti. Şimdi neresiyle kaynaştık biz yani Ermenilerle, Rumlarla? Nasıl oluyormuş? Süryaniler hala var bugün yani bu topraklarda. Yani dolayısıyla biz bu coğrafyaya geldiğimizde Oğuz 24 Oğuz boyunu bu coğrafya üzerindeki yer hatlarına da baktığımızda çok açık bir şekilde Türklerin Türkleştiği bu coğrafyanın yani işte bundan önce evet belki Anadolu medeniyetleri vesaire hepsi bunlar bu coğrafyanın parçasıydılar. Bunların da Türk tarihiyle, Türk kültürüyle ilişkilerini kurabiliriz ama kaybolmuşlardı yani netice itibariyle. Ha bir kaynaşma var ise yani çok öncesi işte o Anadolu medeniyetleriyle buradaki diğer unsurlar evet bizden önceki dönemlerde kaynaşmış olabilirler. Yani bunu kat'i surette reddetmek zaten mümkün değildir ama işte bu Türkler buralara geldiklerinde tabi bakın Rus kaynaklarında da geçiyor bizim adımız Türk-Torki biçiminde. 10. yüzyılda bu coğrafyada işte Bizans vardı yani. Veya Doğu Roma İmparatorluğu vardı. Geldik biz bu coğrafyayı onlardan aldık. Peki Doğu Romalılar bizi ne zamandan tanıyordu? Şimdi geldiğimizde yani bakın 950'ler, 900'lerde geldiğimizde düşünün. Henüz 1071 falan değiliz. Hani şöyle deniliyor. İşte 1071 bir esas tarih olarak alınıyor, milat olarak alınıyor ki Türklerin Anadolu'ya ya Alparslan'ın zaten öyle bir amacı da yoktu yani buraya gelsin. Adam biraz Mısır bölgesine doğru sefere giderken Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki zaten gelmiş olan Türkleri buradan atmak için geldiğini duyunca seferin yolunu çevirdi, burada getirildi, Malazgirt'te savaş yaptı ve kazandı. Bu şu demek midir? Elbette ki yani bu savaştan sonra Anadolu'daki Türk varlığı daha çok perçinlenmiştir, bunu kabul ediyoruz ama Anadolu'nun kapıları bize 1071 ile açılmadı. Ondan önce zaten vardık. Bunu Bizans kaynaklarına da baktığımızda açık bir şekilde görebiliyoruz. İşte o dönemde bakın biz Oğuz, Avşarız, Kınıkız vesaire dediğimizde şuna da dikkat etmek gerekir belki. Bakın Türkistan coğrafyasında kurulan bugünkü devletlere de baktığımızda isimlerimizde bunlar kavim adıyla kuruldular. Yani Hunlardan tutun diğerlerine kadar işte bugünkü Kazak vesaire gibi Kırgız vesaire bunların hepsi kavim adıyla kuruldu. Bu bölgeye gelenler de işte kurucularının adıyla kuruldular. Selçuk Bey'den dolayı Selçukiler veya Selçuklular denildiler. Osman Bey'den dolayı işte Osman Bey veya Osmanlılar denildiler. Ama diğerleri de Osmanlı veya diğer beyliklerin içerisindeki boyların da yine kendi boy adlarıyla adlandırıldığını söylüyoruz. Hala Anadolu'da zaman zaman işte böyle STK'lar kuruluyor, yörük dernekleri falan kuruluyor. Efendim? Evet tabii yani insanlar bunu biliyorlar işte biz Çepliyiz, biz Kayıkız, biz Kınıkız diye hala bakın tarihin üzerinden 1000 yıl geçmesine rağmen bunu ifade edebiliyorlar. Ama bakın buna rağmen bizi şimdi 900'lerdeyiz, 600'lü 700 yıllarda en az 250 sene önce
tanıyan Bizanslılar bizi unutmamışlar. Gördüler uzun saçlı, ata binen, iyi kullanan, savaşçı bir kavim geliyor. Özelliklerimizi daha o dönemde, dediler bunlar Türkler. Ve geldik oralara yerleştikten sonra Bizans kaynakları bakın ikinci defa bu coğrafya için, yani başkalarının işte Anatolia dediği veya Küçük Asya dediği bu topraklar için Bizans kaynaklarında ve hatta Haçlı seferlerinin kroniklerinde de Türkiye adının çok açık bir şekilde yazıldığını gördük. Ermeniler de İskitler geri döndü diyor. Evet. 1071 için. Evet, dolayısıyla bu dönemde artık Türkiye adının aynı zamanda buraya gelenlerden dolayı bakın bir coğrafi ad olarak da kullanıldığını görüyoruz. Ama bunun dışında da Karadeniz'in kuzeyine de Türkler gittiler. Onların yaşadığı bölgelere de yine batılı kaynakların benzer adlar verdiğini görüyoruz. Şimdi bunu biz bir topluluklar olarak geldik. Başkaları bizim için Türk dediler ve Türkiye, yaşadığımız alanlara da Türkiye dediler ama bunun dışında ilmi literatürde de Türkler aslında Türk adını yine Ön Asya'ya ve Anadolu coğrafyasına da taşıdılar. İşte bakın yani 900'lü yıllarda geldiğimizde hemen 1000'li yılların başları ortalarında yazılmış bir kitabımız var. Kaşgarlı Mahmud'un kitabı Divan Lügat-ı Türk'te Türk kavramı çok açık bir şekilde geçiyor. Bu hangi döneme tekabül ediyor? İşte Selçukluların dönemine tekabül ediyor yani ve burada Tanrı tarafından Türk adının onlara verildiğini ve Türklerin özelliklerinden bahsediyor. Türklerin oklarından korunmak için akıl sahibi olanların Türklere katılması gerektiğini söylüyor. Hatta kitabı niçin yazdığını söylüyor. Diyor ki Arapça hakim olmuş Selçuklu medreselerine, Gaznelilere, Karahanlılara ve buna karşılık olarak gittim diyor Türk illerini gezdim. Türkçenin diyor sözlüğünü oluşturdum ve üstelik Arapça yazıyor yani ilk olarak ve götürüyor bunu halifeye veriyor. Diyor ki bakın Türklerin bir dili var. Bu diyor en az sizin diliniz kadar üstün bir dil. Neden Arapça yazıyor? O Araplar okusun da diyor Türk dilinin önemini anlasın diye. Evet, burada aynı şekilde metinlerde Türk kelimesini de görebiliyoruz. Yine Selçuklu Anadolu'suna 12. asırdan itibaren Türkiye veya Türkiye denilmeye başlandığı bu eski antik haritalar var mesela. Bunlar üzerinde de coğrafi ad olarak bu ismin kullanıldığını çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Aynı şekilde Turkish Empire diye artık bu Osmanlı döneminde de Anadolu ve Türklerin yaşadığı yer için böyle bir isim söz konusudur. Ülkenin adına da yine burada da Türkiye denildiğini görebiliyoruz. Tabii bunun dışında yine Türk adının başka kaynaklarda yaşatıldığını da açıkça söyleyebiliriz. Mesela Şecere-i Ensaf'ta Fahrettin Mübarek Şah'ın yazarlığını yaptığı kitapta da cihan halkının hepsi kendi ehil ve aşiret arasında ve kendi şehrindeyken aziz ve mükerrem olur, yabancı yurda giderse hor ve zelil olur. Türklerden bahsediyor bunu. Hürmeti kalmaz, yalnız Türklerin vaziyeti diyor bunun aksinedir. Yani Türklerin göç haritalarına gittiğimizde de hala oralarda da var olmalarını da işte bununla izah edebiliyoruz. Türklerin padişahı Afrasyab'tan bir mesel veriyor. Türk sedef içinde deryada bulunan inci gibidir diyor. Yine Zemahşeri'de de aynı şekilde Türklerden bahsediliyor. Türk yüzleri ki Tanrı onları kem gözden esirgesin. Gerçekten de yani bugün Anadolu'daki tipolojimize de baktığımızda hani Türklerin işte boyu, endamı, elmacık kemiklerin çıkıklığı falan baktığımızda yuvarlak bir kafatasına sahibiz ve altın oran dediğimiz yani bizim göz, burun yani bir o yuvarlağın içerisine konulmuş olan yüz hatlarımıza baktığımızda tam bir altın oran görebiliriz. Yani öyle biz çok ne bileyim yukarıdan aşağı uzun, dar yüzlü vesaire olmamamız onun için bizi aynı zamanda kaynaklar güzelliğimizle de ifade ediyorlar. Yine Cüveyni'de ey Arap
fakat badiyeleri benden uzaklaşın çünkü ben Türk şehirlerine bağlıyım diye. Yani bir şekilde ilmi literatürde Türk adının yüzyıllar boyunca bu coğrafyaya doğru geldiğini görebiliyoruz ki yani Farsça yazan Mevlana'da bile Türklerin övüldüğü çok açıktır. Her ne kadar düşman yüzü görünüyorsam da düşman değilim. Gerçi Acamca söylüyorum ama aslım Türktür diye Mevlana dahi bunu söyleyebiliyor. Sultan Veled mesela 1226-1312 dönemlerinde canının bundan haberi varsa Türk'ü bu çadırda gördün demektir. Bedenin bir çadırdır, onda canınsa orada gizli olan ay gibi Türktür diyor. Hem güzelliğimizden hem başka meziyetlerimizden bahsediyor. Hepimizin çok duyduğu ve zaman zaman kullandığı, özellikle de işte Türk dilinin artık küçümsendiği dönemlere dair verdiğimiz örnekte olduğu gibi Karamanoğlu Mehmet Bey işte 13. asırda Türk dilinin kullanılması gerektiğini, artık bundan sonra dergâhta, bergâhta Türk dilini kullanmayı zorunlu kıldığını görebiliyoruz. Osmanlı döneminde de her ne kadar yani Osmanlı devlet literatüründe Türklere çok hoş bakılmasa, hatta devlet ricaline yakın olan şairlerin ve yazarların Türkleri horladığı, hor gördüğü, biraz sonra onlardan da örnekler vereceğim ama mesela işte Neşri'de, Kitab-ı Cihannümâ'da da Türklerden bahsediliyor. Kendi dönemine kadar Osmanlı hükümdarlarını sayar ve Sadis evladı Oğuz Hanı Türki. Yani Osmanlılar bir zaman geldiler ki kendilerine bir şecere yaratmak istediler. Ve bunu da Oğuz Han'a bağlamak istediler. Ve kayı boyuyla ilişkilendirdiler. Bu tartışılan bir konu. 1443'te. Evet, yani daha sonraki kaynaklarda buna yönelik olan işte bir takım atıflar, çalışmalar yapıldı. Bu tartışılabilir. Yani Osmanoğulları ailesi kayıdan gelir gelmez vesaire ama bir Türkmen aşireti olduğunu kabul edebiliriz ki bu imparatorluklar için de doğal bir şeydir. Yani imparatorluğun diğer Türkler ve Türkmen beyleri üzerinde hakimiyetini kabullendirmek adına böyle bir soyluluk atfetmeleri kendilerine, bu da doğaldır zaten. Oruç Bey de Osmanlı hanedanı Oğuz neslindendir. Oğuz taygası göçebe ve yörük tayfasıydı der. Vardı oğlan devşirdiler, getirip Anadolu'da Türk kavmine üleştirdiler. Türkçe öğrendiler. İşte Yeniçerilerin Türkleştirilmesiyle ilgili olarak gene 2. Murat'ta. Burada gerçekten de yani Osmanlı tarihinin en önemli devlet adamlarından bir tanesidir bence Fatih Sultan Mehmet. Fatih'in şiirlerinde de yine Türk kelimesinin geçtiğini de söyleyebiliriz. Yine Osmanlı'nın hemen kuruluş döneminde bizim meşhur bir tarihçimiz vardır, Aşık Paşazade. İşte onun dedesi Aşık Paşa da Türk diline kimesine bakmaz idi. Aynen Karamanoğlu Mehmet'in duyduğu endişeleri duyuyor. Türklere herkes gönül akmaz idi. Türk dahi bilmez idi bu dilleri, ince yolu ulu menzilleri diye Aşık Paşa'da da çok açık şekilde görüyoruz. Ahmedi de savaş kahramanlıklarından bahsederken en kuvvetli Türk erlerinin olduğunu beyan ediyor. Var anda 1000 tümen türkü kemankeş ki çıkar oku peykanından ateş diye aynı şekilde Alişir Nevai'den görebiliyoruz. Reşidettin Cihan tarihi içerisinde Oğuzname'si var. Oğuzname zaten Türkler üzerinedir. Yine Ebu'l-Gazi Bahadır Han'ın da 17. yüzyılda Şecere-i Terakimesi'nde açık şekilde Türk adını görebiliyoruz. Bunun dışında evet gelelim Osmanlı'daki işte devlet ricali ve devlete yakın olan yazarlardaki Türklerle ilgili olumsuzluklara da. Türkleri utanmaz, edepsiz, anlayışsız, acımasız, vahşi, bilgisiz, okumamış, değersiz. İşte nasıl yani Batılılar bir zaman bizim için benzer şeyler söylüyorsalar, Osmanlı'daki bir takım bunlara o dönemin işte okur yazarları diyeceğiz. Onlarda da bu tür sözleri görebiliyoruz. Türk ulusu dahi bir behredir. Bir behre hissesiz, kısmetsiz, nasipsiz gibi. Fitne büyük bir hasetle şöhrettir.
Kizbi haset, kıskançlıkla söylenen işte yalancı. Türk idraki yok. Öyle diyorlar zaten. Etrakı bir idrak diyorlar yani. Yine işte bizi eşekle beraber görmüş. O fazilete bak eşek Türkiye diye. Bunu da Nefi söylüyor. Edirne'nin Azmi. Hemşerim ama işte söylemiş. Evet. Evet, yine başka işte Hafız Hamdi Çelebi'de 16. yüzyılda, 15. yüzyılda bunların çok örneklerini verebilirim. Hatta son dönemde Şeyhülislamlardan da var. Yine özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde oğlu Mustafa'nın katledilmesinden sonra yazdığı mersiyesiyle öne çıkmış olan Taşlıcalı Yahya Efendi'nin de bir yoğurdu kara Türkiye der. Kuyruksuz soysuz Türk gibi şehri seyretmeye meylettim eğer. Yani burada biraz şunu da görüyoruz. Tabii Osmanlı'daki Yörük Türkmenlerin merkezle olan ilişkilerini, yani bunların biraz merkeze zarar verici, taşra kent ilişkilerinde öyle de bakıyorlar. Belki biraz kötümser bakmalarının bir şeyi de bu. Evet, Tarihi Cüveyni'de 12. yüzyılda Çin kaynaklarında, işte bizim gene yazıtlarımızda, ama Türk adının ikinci defa tarih sahnesine esas olarak çıkması, yani o yazıtların bulunmasıyla. Çünkü yazıtlar da bilmiyor, kayboldu. O taşlar orada duruyor ama gidip burada kim var, kimin dili var, ne yazıyor, bunlar da bilinmiyor. İşte daha sonraki dönemde her ne kadar Cüveyni'de bu kitabelerden bahsediliyorsa da 1730'lardan itibaren kitabelerin bulunması, kitabelerdeki Türk adının geçmesi, Türklere ait daha o dönemde çok gelişmiş bir dilin olması, yani noktalama işaretleriyle beraber bir dilin oluşması, Batı'nın da Türklere bakışını yavaş yavaş değiştirdi. Hatta bize o güne kadar sarı ırktan diyenlerin Türkleri artık beyaz ırkın içerisine katmaya başladıklarını görüyoruz. Ve özellikle bu tabii kitabelerin okunmasından sonra değişti. Sonra De Guin diye Fransız bir yazar, Türklerin, Moğolların, Hunların tarihi diye kitap yazdı. Ve bu kitapta işte ilk defa biz artık Orta Asya'daki Türklerle ilgili bir tarih bilgisini öğrendik. Ve Mustafa Kemal'in bu kitabı, önce tabii bu Osmanlı Türkçesine çevrildi, daha sonra Latin harflerine de çevrildi, ama bu kitabı okuduğunu biliyoruz. Dolayısıyla artık Batı literatüründe de, Türk literatüründe de Türk adının yavaş yavaş bu coğrafyaya geldiğini görüyoruz. Ama bunun yanında yani bugünkü Türkiye coğrafyasının dışında ve bugünkü Türkiye coğrafyasında da Türklere olan ilgi arttı ve Türkçülük fikrinin ortaya çıktığını görüyoruz ki bunlar içerisinde en azından vatan anlayışı bakımından Namık Kemal'i, millet ve vatan kavramları açısından Ahmet Vefik Paşa'yı, Ebu'l-Gazi Bahadır Han'ın eserini Çağatay Türkçesinde Osmanlı Türkçesine çevirmiş, Türkiye ve Türkistan lehçelerini inceleyen Türk dilinin yayılma sahalarını yazmış, Süleyman Paşa'yı, tarihi alemde eski Türklerden bahsetmiş, yine Ali Suavi'yi, Osmanlı'daki ilmi Türkçülüğün başını çekenler olarak görüyoruz ki bunlar arasında yine Ziya Gökalp Türkçülüğün esasları ile zirveye ulaşmıştır ki onun bu meşhur sözünü hepimiz biliriz. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Yani bir taraftan da artık ilmi literatürde geliyor ama siyasi fikir olarak da Türkçülükle beraber Türk kelimesinin yerleştiğini görebiliyoruz. İşte bunların arasında Türk ocaklarını söyleyebiliyoruz. Cedidçiler hareketlerini söyleyebiliyoruz. Dilde fikirde işte dirlik davasını savunan Gaspıralı İsmail Bey söyleyebiliyoruz. Mehmet Emin Resulzade'de görebiliyoruz. Yusuf Akçura'da bu fikirleri görebiliyoruz. Ve Tanrı'nın en son kut verdiği Türk lider olarak Mustafa Kemal'de bu fikri açık olarak görebiliyoruz. İşte onun peşinden gidersek, yani Tanrı'nın en son kut verdiği liderin ilkelerinden ayrılmazsak, Türk milleti mutlaka ve mutlaka mücadelesinde haklı çıkacaktır ki, yani Atatürk'ün ne kadar Türkçü olduğunu benim burada bulunan kitleye anlatmam
Yani bilmiyorum, çok doğru değil ama sadece hafızalarımızı tazelemek adına şunu söyleyebilirim. En başta işte ne mutlu Türk'üm diyene. Benim hayatta yegane övüncüm, servetim Türklükten başka bir şey değildir. Bana insanlar üstünde bir doğuş yöneltmeye kalkışmayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir diye Atatürk'ün sözlerini çok açık olarak yine görebiliyoruz. Yine şöyle diyor, Türk milleti tarihinle övün. Çünkü senin ataların uygarlık kuran, devletler, imparatorluklar yaratan bir varlıktır. Sen Anadolu denilen bu yurda sonradan gelme değil, yani işte Türk tarih tezinin temellerinin de burada arayabiliriz. İlk yerleşip uygarlık kuranların çocuklarısın. Fakat geleceğine güvenebilmek için bugün çalışman gerekir. Çünkü yalnız tarih övüncü bir meziyet sayılmaz diyor. Evet, şimdi Atatürk Hoca Hanım da bahsettiler. Bir istiklal mücadelesi verdi. Eğer şöyle de düşünebiliriz, yani işte bizim Türkistan coğrafyasındaki kavim adları gibi ne ad verebilirdi bu devlete, öyle düşünürsek pek. Buraya Oğuzlar geldi. Daha ziyade Oğuzların yurdu. Ki Ziya Gökalp Türkçülüğün esaslarında da öyle ifade ediyor. Burayı Oğuz memleketi olarak alıyor. Birinci daire olarak. Yani Oğuzlarla ilgili bir isim verebilirdi mesela. İkincisi, bu Önösece coğrafyasında kurucuların ismi veriyor devletlere. Yani Osman Bey'in adı verilmiş. Hadi iddia ediyorlar, diyorlar ki Mustafa Kemal, Mustafa ismini de zaten çok benimsememişti. Kemal ismini daha çok benimsemişti. Hatta bazı zaman da Kamal diye de herhalde yazıp söylüyorlar. O zaman diyelim ki ya bu devletin adını Kemaliye Devleti koysaydı. Kemal ne demek? Olgunluk demek, en yüce demek. Türk devletlerinde en sonu, en olgunu mesela. Diyelim ki o zaman Kemaliye diye bir ad verebilir. Neden vermedi arkadaşlar? İşte o şunun çok bilincindeydi. Yani Türk tarihinin derinliklerini hem Anadolu'daki hem Türkistan coğrafyadaki derinliklerini çok iyi biliyordu. Çünkü bunları okumuştu bizatihi kaynaklarından ve burada kurulacak olan devletin adının da mutlaka ve mutlaka Türk adını taşımasını istiyordu ve bu 1923'te ilan ederken Cumhuriyeti, devletin adını Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak koydu. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.